çeker misin diye sorulmuştu. Bu yorumu görür görmez harika bir fikir olduğunu düşündüm ve hemen planlama yaptım. Ama yeni yıl hedeflerimden bahsetmeden önce bu yıldan neler öğrendiğimi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu yıl öğrendiğim ve içsel rahatlamamı sağlayan en büyük farkındalık affetmek oldu. Uzun bir süre içimde anlamlandıramadığım bir yük taşıdığımı hissediyordum. Ama bunun affetmemekten kaynaklandığının farkında değildim. Bir gün yemek hazırlarken kafamın içinde bazı düşünceler dönüp duruyordu. Sonra kendi kendime sordum. Neden bu düşünceler kafamdan geçiyor ki? Sormaya devam ettikçe bir şeyler çözülmeye başladı. Fark ettim ki karşımdakilerin hataları beni geçmişte tutuyordu. Ve bu durum şu an yaşamamı engelliyordu. O an içimden dedim ki bana yapılan her şeyi affediyorum. Bunu söyler söylemez içimde bir şey değişti. Sanki yıllardır içimde biriken bir duman bulutu vardı ve bu sözlerle birlikte o duman birden dağıldı ve tamamen yok oldu. O an hissettiğim hafifliği size anlatamam. Şunu fark ettim. Affetmek tekrar eskisi gibi olmak, arkadaş olmak ya da onu sevmek anlamına gelmiyor. Affetmek içsel huzuruma kavuşmak ve ilerlemem için yapmam gereken bir şeydi. Bazen bazı deneyimler için sadece teşekkür edip yoluna bakmak gerekiyor. Ve şimdi daha iyi biliyorum ki acı labirentinden çıkmanın tek yolu affetmektir. İkinci olarak suçlamamak. Birkaç ay öncesine kadar birçok konuda karşı tarafı suçlama eğilimindeydim. O kadar kolaydı ki karşı tarafı suçlamak. Evet, bu suçlamalar bazı şeyleri anlamlandırma konusunda bana yardımcı oluyordu. Ama ileriye gitmemi asla sağlamıyordu. Mesela okul hayatımda yaşadığım ayrımcılıklar yüzünden bazı olumsuz deneyimlerimi hep karşı tarafımdaki kişilere yükledim. Oysa şimdi düşünüyorum da onların öyle olduğunu kabul edip yoluma devam edebilirdim. Çünkü fark ettim ki başkalarını suçlamak sadece geçmişte kalmamı sağlıyor. Bence geçmişin tek etkisi ders almak olmalı. Artık hayatımın sorumluluğunu tamamen üzerime aldım ve karşımdaki insanların yoluma taş koymasına asla izin vermiyorum. Çünkü yolumu ben seçiyorum ve karşımdaki engeller beni durduramamalı. Kendi gelişimine zaman ayırmak. Bu yıl hayatımın her alanında çabaladığım ve disiplinle çalıştığım bir yıl oldu. Geliştirmek istediğim her yönüm için her gün en az yarım saatimi ayırdım. Şimdi geriye dönüp baktığımda başladığım noktayı göremeyecek kadar ilerlediğimi fark ediyorum. Ve bu ilerlemenin sırrı çok basit. Her gün en az yarım saat geliştirmek istediğim konuya odaklanmak. Eğer gerçekten bir konuda ilerlemek istiyorsam her gün ona zaman ayırıyorum. Kendime karşı olan direnci ilk spora başladığım zaman kırmaya başladım. İlk başlarda yapmak istemediğim zamanlar oldu. Sürekli ertelemek istedim. Ama yine de kalktım ve o hareketleri yaptım. İşte o zaman anladım ki bir şeye zaman ayırmak sadece fiziksel değil, zihinsel kararlılıkla da alakalı. Bu süreç bana çok önemli bir şey öğretti. Bir hedefe ulaşmak istiyorsam onu küçük parçalara bölmeliyim ve her gün sadece yarım saat ayırarak ilerlemeliyim. Dördüncüsü, çevrendeki insanların ortalaması olmak. Bunu bu yıl çok net bir şekilde öğrendim diyebilirim. Davranışlarımız, mimiklerimiz ve tarzımıza kadar hep çevremizin ortalaması oluyoruz. Ne kadar yakınsanız o kadar benzemeye başlıyorsunuz aslında. Ben en çok eşimle vakit geçiriyorum ve artık o kadar benzemeye başladık ki bazen aynı şeyleri düşünüp aynı şeye bakarken aynı tepkileri veriyoruz. Yani sonuç olarak kimlerle uzun zaman geçiriyorsak onlara benzemeye başlıyoruz. Bu yüzden çevremizdeki insanları seçmek kim olduğumuzu etkileyen çok önemli bir karar. Son olarak arkadaşların yaşadığın yeri güzelleştirdiğini fark etmek. Buraya ilk geldiğimde şehrin ve denizlerin muazzamlığı beni çok etkilemişti. Ama zamanla bu etkileyicilik yerini alışkanlıklara bıraktı. Hatta bir süre sonra her şey sıradan ve sıkıcı gelmeye başlamıştı. Sonra hayatımda bir şey değişti. İnsanlarla sosyalleşmeye ve daha fazla vakit geçirmeye başladım. İşte o zaman fark ettim ki bu adadan tekrar zevk alıyordum. Ama bu kez sebebi ülkenin ya da şehrin güzelliği değildi. Orada kurduğum ilişkilerdi. 2025 benim için yeni hedef koymaktan çok gerçekleştirmekte olduğum hedeflere bağlı kalıp üzerine eklemeler yaptığım bir yıl olacak. Geçtiğimiz yıllarda ve özellikle bu yıl birçok hedefime küçük adımlarla başladım. Bu yüzden 2025'i başlangıçları büyütme ve devam ettirme yılı olarak görüyorum. Bu yıl daha fazla ülke gezmek ve daha iyi videolar üretmek istiyorum. İngilizcemi C1 seviyesine taşımayı ve İspanyolca'da gerçekten ilerlemek istiyorum.
İtiraf etmeliyim ki bu yıl İspanyolca en az vakit ayırabildiğim ve sürekli yarıda bıraktığım bir hedefim oldu. 2025'te en azından B1 seviyelerine ulaşmayı hedefliyorum. Onun dışında bu sabah yaptığım bir meditasyon bu yılki hedeflerime bir tane daha eklememi sağladı. Meditasyon sırasında en mutlu olduğum anı düşünmem gerekiyordu. Mutlu olduğum anları düşününce içimde böyle bir kıpırdı, heyecan ve sanki o andaymış gibi hissettim. Hayatımdaki her şeye minnettar olmayı ve hatırlamayı sevsem de bunları yazıya çok nadir döküyordum. Bunun üzerine her akşam beni memnun eden ve gülümseten anları bu deftere yazmaya karar verdim. Bazen hedeflerimden çok küçük ama kıymetli anları kendime hatırlatmam gerekiyor. Belki yıl içinde yeni hedeflerim ortaya çıkabilir ama şu an asıl isteğim başlamış olduğum yolculuklarda daha da ilerlemek. Bu arada sizin 2025 yılı için hedefleriniz neler? Bu yıla umarım siz de güzel birikimlerle veda ediyorsunuzdur. 2025 yılının hepimiz için harika ve dolu dolu bir yıl olmasını diliyorum. Ben 2024'de büyük bir minnetle veda ediyorum. Bana kattığı deneyimler, öğrettiği dersler ve en önemlisi sizi hayatıma kattığı için gerçekten iyi ki varsınız. Beni buraya kadar izlediğiniz ve yolculuğuma eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. You had a stop sign tattooed on